Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Herkese merhabalar. Benim adım Alp Kaya. Etkoloni firmasında iş geliştirme müdürü olarak çalışıyorum. Bu hafta Alptu ve Melisa ile beraberiz. Merhabalar, ben Alptu. Daha önceki çekimlerden birinde karşılaşmıştık ama tekrar kendimi tanıtayım. Etkoloni'de Industry Manager olarak çalışıyorum. Otomotiv ve finans endüstrileri için. Benle de karşılaşmıştınız aslında. Ben de Etkoloni'de Marketing Executive olarak görev almaktayım. Evet, bu haftaki konumuz aslında On-Device Research. Genel olarak dijital sektörde Third Party Verification, üçüncü parti tarafından tasdiklenmesi, bilgilerin vesaire araştırma yapılmaları çok önemli şeyler. Kesinlikle. Ve On-Device da bu araştırma şirketlerinden bir tanesi aslında. Bizim pek çok Etkoloni olarak pek çok bölgede beraber çalıştığımız bir firma. Ve birazcık On-Device Research'tan bahsetmenizi rica edeceğim. Melisa'cığım başlamak ister misin? Tabii ki. On-Device aslında global bir araştırma şirketi ve mobil dünya ve mobil oyun dünyasıyla alakalı faydalı datalar ve insight'lar elde edebildiğimiz araştırmalar yapıyoruz birlikte. Aslında bu araştırmadaki bizim asıl amaçları, yani bugün konuşacağımız araştırmadaki asıl amaçlarımızdan bir tanesi yani şu gerçeği göstermek. Herkesin artık günümüzde mobil oyun oynadığını ve aktif bir şekilde oynadığını gösterebilmek. İkinci amacımız da tabii ki Etkoloni olarak mobil dünya, yani mobil oyun dünyası, mobil oyuncularla alakalı onların tercihleri, davranışları, oyun oynarkenki modları ve hissettikleriyle alakalı genel olarak kullanışlı datalara erişebilmek. Bu yüzden biz bu araştırmayı yürüttük ve bu araştırmayı 16 ayrı ülke için ve genel olarak da İMEA ve Latin Amerika bölgeleri için de yürüttük ve datalar elde ettik. Dolayısıyla bizim için aslında çok faydalı bir araştırma oldu diyebilirim. Yani senin Bizim için çok faydalı oldu. Hatta şeyleri de ekleyeyim. On-Device bizim şu an yürüttüğümüz Mobile Gaming Research için kullandığımız bir third party oldu. Bunun dışında biz farklı third party'lerle de böyle zaman zaman Etkoloni olarak şeyler yapıyoruz, çalışmalar yürütüyoruz, farklı araştırmalar yapıyoruz. Melisa'nın bahsettiği gibi bu mobile gaming envanterini anlayabilmemiz için, anlamlandırabilmemiz için ve kullanıcıların alışkanlıklarını anlayabilmemiz için bizim için çok faydalı bir research oldu. Şimdi birazdan da zaten detaylara ineceğiz. Bütün sonuçları konuşacağız herhalde. Çok güzel. Mesela örneğin en çok farkındalığı yaratan model hangi model? En çok consideration ya da conversion'a iten model hangi model gibi bilgiler var anladığım kadarıyla. Kesinlikle çok daha fazlası var. Tamam, süper. Aynen. Alptu, bu soru sana sormak istiyorum. Şimdi benim telefonumda birkaç tane oyun var. Ben kendimi mobile gamer olarak, yani mobil oynayan kullanıcı olarak nitelendirebilirim. Bu durum diğer bölgelerde nasıl, oran nasıl, kaç kişiden kaçı oynuyor vesaire, bu tip bir dataya... Aslında böyle bir dataya eriştik. Şöyle biz baktığımız pazarlarda, yani İMEA ve LATAM bölgesinde özellikle bu araştırmayı conduct ettik diyeceğim, yürüttük. Ve burada aslında şeyi gördük. Özellikle İMEA bölgesinde 10 kullanıcıdan 9'u mobile gaming, yani mobile gamer diyebiliriz, oyuncu diyebiliriz bunlara. Ama şöyle bir de, yani Melisa'nın da çok hakim olduğu bir konu, şöyle bir stereotip var insanların kafasında. Biz böyle mobile gamer dediğimizde hani daha çok aklımıza gelen kitle işte, ya da gamer dediğimizde işte headphone'ları olan, yok işte bilgisayarın başında sürekli böyle işte oyun oynayan bir kitle geliyor aklımıza. Ama aslında bu kitle değil, bu research de aslında kitlenin bu olmadığını gösteriyor. Neden? Bu 10 kişiden 9'u böyle değil yani. Hepimiz bunun farkındayız zaten. Ek olarak buradaki alt kırılımlara baktığımızda, segment kırılımlarına baktığımızda çok farklı segmentler görüyoruz. Yani birazdan o segmentlere de kısım kısım geleceğiz. Ama genelde böyle yaş aralıklarına da, demografiye de biraz indiğimizde, yaş aralıklarında da yani özellikle 18 ile 35 yaş aralığındaki kullanıcıların ortalama 84-85 oranında İMEA bölgesinde bir mobil oyun oynama alışkanlığı olduğunu gördük. Ve bu da aslında şeyi kırdı. Biz hani mobile gaming dediğimizde biraz da hani çocuk kitle mi yoksa hani genç kitle mi gibi bir soru işareti oluyor genelde insanların aklında.
değil. Dediğim gibi 18-35 yaş aralığında 84-85 gibi bir yüzdemiz var. Hatta bu yüzde ilerleyen dönemlerde devam ediyor. Mesela 35-45 aralığında %77 gibi bir oranımız var. Aslında stereotipleri tamamen kıran bir araştırma oldu diyebilirim. Evet, evet. Genel olarak endüstriye baktığımızda da yıllar içerisinde bu trendin mobile gaming'e nasıl kaydığını pek çok makalede okuduk hepimiz. Peki arkadaşlar, bu oyunların içerisinde ne tip bir hedefleme yapıyorsunuz? Ne tip kişiler bu oyunları oynayan alt segmentler aslında? Aslında araştırmada şöyle bir soru var. Yani mobil oyunculara sorulduğunda siz kendinizi nasıl tanımlıyorsunuz, nasıl ifade ediyorsunuz diye çok değişik ve farklı cevaplar aldık. Yani işte bazıları kendini ebeveyn ve anne baba olarak tanımladı, bazıları öğrenci, işte traveler, yani güzel yerlerde yemek yemeyi seven, işte araba sevenler ya da entertainment'tan hoşlananlar vesaire, bir sürü. Ya da finansla ilgisi olan. Finans. Benim endüstrim unuttum. Tabii çok özür dilerim. Hani çok farklı endüstrilerde ya da çok farklı segmentlerde tanımladıklarını, kendilerini tanımladıklarını gördük. Aslında bu da bizi şaşırtmadı. Çünkü yani günümüzde baktığımızda herkes, yani ebeveyn kategorisindeki de ya da işte atıyorum professionals dediğimiz iş adamları veya işine giden gelen ya da öğrenciler dahil herkes şu an işte otobüslerde, metrolarda, yani nerede görürsek görelim oyun oynuyor her segmentteki insan. Dolayısıyla da aslında bu bizi, yani bu şekilde kendilerini farklı tanımlamaları da bizi mutlu etti. Çünkü mobil dünyada en önem verdiğimiz şey hedefleme. Dolayısıyla farklı tanımlayan insanlara göre, yani hem içerik anlamında hem de onların davranışları ve tercihleri anlamında onlara doğru bir hedefleme yaptığımızda doğru kitleye ulaştığımızı ve çok daha yüksek ya da başarılı sonuçlar elde ettiğimizi gördük. Bu da bize aslında hedeflemenin de ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Yani burada ben de şeyi ekleyeyim. Melisa'nın bahsettiği target gruplarla farklı A/B testler yapıyoruz. Yani bir kitleye farklı bir targetingle gidiyoruz. Diğer kitleye farklı bir targetingle gidiyoruz. Ve aslında bu yaptığımız targetingin ne kadar başarılı olduğunu bu testler sonucunda görüyoruz. Ve aynı zamanda şeyi de görüyoruz. Yani bu mobile gaming inventory'sinde ne kadar farklı gruplar var ve bu gruplar nasıl doğru çalışıyor. Yaptığımız hem testlerde, kampanyalarda da bunları görmüş oluyoruz. Yani böyle bir imkanımız da var aslında. Kesinlikle, aynen. Yani aslında şöyle özetleyecek olursak bu kadar yüksek oranda bir kullanım olan bir endüstri, mobil oyun endüstrisi. Burada inanılmaz bir incremental reach fırsatı var aslında. Ve yani farklı gruplar incremental reach. evet, yani geleneksel şeylerin, mecraların haricinde çok yüksek oranda bir hedefleme Kesinlikle. olanağı var yani. Peki Alptu, mobil oyuncular nasıl bir modda oluyor? Yani ben şu aklıma geliyor. Ben evde oyun oynadığım zaman genelde kafamda bir şey yok, mutluyum, modum daha Ben de, iyi gibi kesinlikle. düşünüyorum. Hani bu markalar açısından önemli bir şey olsa gerek diye düşünüyorum. Hani kullanıcıları Çok önemli. böyle bir modda yakalamak önemli mi? Siz araştırmanızda buna bir şey Ya, var mı? önemli. Bizim için de aslında öncelikli noktalardan bir tanesi bu. Çünkü öncelikle çünkü markanın, yani kullanıcının hangi modunda kullanıcıyla interaksiyona geçtiği marka için de çok önemli. Aynı zamanda bizim için de çok önemli oluyor. Yani bu research'ün sonunda da, araştırmanın sonunda IMEA bölgesinde özellikle %97'lik bir oran gördük. Yani kullanıcıların modunun iyi olduğu, işte mutlu olduğu, kendini güzel hissettiği, mutlu, başarılı hissettiği gibi böyle farklı metrikler aldık. Yani %97 oranında bir mutluluk oranımız var ki bu da genelde şey oluyor. Sen mobile oyunu oynuyorsun, rahatlamak için oynuyorsun, mutlu hissetmek için oynuyorsun. Yani senin amacın da bu aslında. Şimdi burada biraz advertiser'lar tarafından bakarsak nasıl oluyor? Yani kullanıcı aslında mobil oyunu oynarken senin markanı görüyor, iyi bir modda görüyor. Bunu televizyonla karşılaştıracak olursak ya da başka bir platformla, kullanıcı haberlerden sonra senin markanın reklamını görmüş olabilir. Yani politika haberleriyle ya da ülkede olan problemlerle, dövizdeki değişikliklerle ya da bunun gibi sebeplerden, mod düşüklüğünden sonra ya da kötü hissettikten, negatif hislerden sonra senin reklamını gördükten sonra senin markana olan tutumu farklıdır. Ama iyi bir modda, eğlenceli ve mutlu bir modda gördüğünde senin markana olan tutumu farklıdır. Biz de ek olarak, yani bu tutumun yanında artı olarak interaktif ad'ler de sunuyoruz. Yani reklamın kendisiyle etkileşime geçebildiği. Bu da markayla çok daha zaman geçirmesine sebep oluyor. Yani artı olarak hem mutlu hem markasıyla daha fazla vakit geçiriyor. Yani
win-win situation herkes için Kesinlikle. gibi. Anladım. Yani brand safety'ye de marka güvenliğine de biraz yorabiliriz bunu. Ya da Yorabiliriz, diğer hatta dediğim... yorarız belki. Biraz Evet. daha Evet. detaylandırırız. Evet ve hani zaten belki o oyundayken yaptığı hareketlere uygun bir reklam modeli karşısına Kesinlikle çıktığında öyle onunla oluyor. etkileşime geçme ihtimali daha fazla oluyor gibi geliyorsun. Ya halihazırda zaten kullanıcı hazır olduğu için aksiyon almaya ve aldığı için reklam karşısına çıktığında aksiyon almaya devam ediyor ve daha fazla reklamla etkileşime girme konusunda istekli oluyor. Bu yüzden de Alptuğ'un dediği gibi hani reklam verenin vermek istediği kampanya mesajına karşı da çok pozitif bir modda oluyor ve pozitif düşünceleri olmuş oluyor. Ya burada aslında birkaç şeyden bahsettik. Böyle biraz altlarını çizecek olursak bir tanesi modu çok önemliydi kullanıcının ve mobile gaming'de gerçekten yüksek modla yakalayabiliyoruz. İkincisi yüksek modu etkileşimle birleştirebiliyoruz. Bu da marka için çok Aynen. önemli. Melisa'nın da bahsettiği gibi. Bu hani kitap okurken bile bende mesela böyle oluyor. Eğer kafam doluysa mesela o sayfayı tekrar okuyorum. Eğer modum iyiyse gerçekten keyif alarak Aynen bir kitabı öyle. 2-3 günde bitirebiliyorum. Ve okuduklarının Çok fazla aklında oldu tabii kalıyor. ki, bir haftada bitirebiliyorum. Peki arkadaşlar, gerçekten merak ettiğim bir soru var. Bu insanlar günde kaç saat oynuyorlar? Yani kaç saat oynuyorlar? Kaç kere giriyorlar? Hangi cihazları kullanıyorlar? Mesela tablet mi, yoksa hani oyun deyince akla tablet mi geliyor? Gerçekten hani şey mi? Smartphone mu? Akıllı cihaz mı? Nedir? Şu anda yani çoğunlukla, hatta bayağı arada fark var. Telefonlarıyla oyun oynuyor kullanıcılar, tabletlerle değil. Hatta araya gireyim. Sanki insanlara şöyle bir izlenim oluyor. Tablet daha oyun oynamak için hani müsait bir alanmış. Daha geniş ekran gibi ama kullanıcı alışkanlığı tamamen telefon yönünde. Ya çünkü zaten sürekli telefonlarımızlayız. Bence o yüzden mantıklı da bir sonuç olmuş Ya da oluyor. telefon Yani herkeste var. Tablet herkeste pahalı yok. zaten, Evet. çok lüks bir şey Aynen falan. öyle. Evet. Sıklık konusuna girersek de yani %66'sı, ki büyük bir oran bence bu, yani çoğunluk açıkçası her gün oyun oynadığını söylüyor. %23'lük gibi bir kitle de haftada birkaç kez oyun oynadığını söylemiş. Yani aslında bu sonuçlarda bize gösteriyor ki elimizde ya da şu anda günümüzde çok büyük bir kitle, büyük bir grup aktif bir şekilde mobil oyun oynuyor. Hani saat konusunda da aslında bayağı tabii saatleri harcıyor Ya şöyle kullanıcılar. saat ve gün içinde ne kadar oynama sayısı da önemli orada. Mesela 5 defa ve fazla oynayan kitle böyle yarıdan biraz daha az. %45 gibi bir oran ama bence çok yüksek bir oran yine. Çünkü 5 kereden Kesinlikle. fazla oynama. Yani ben mesela bazen kendimi düşünüyorum kaç kez oynuyorum diye. 5'i her gün bulmuyordur ama hani 3-4 kesin oynuyorum. Ben de, kesin. Çünkü hani akşam işte bir şeyler izlerken dikkatim dağılıyor, telefona gidiyor da bir şey, mesela yemek sipariş etmişimdir. Onu bekliyorum. Beklerken Yani oyun ne yapayım oynuyorsun, falan. aynen. Ya da işte Tuvalette oynuyorsun, metroda oynuyorsun. zaten Her ona da yerde. geleceğiz yani. Ona da Nerede geleceğiz. oynadığına O da ilginç şeyler de enteresan. var. Aynen. Hatta gelmişken konuşalım. Yani tuvalette oynama bir yüzdesi de var. Hani kullanıcılara nerede oynuyorsun diye soruyorlar. Hani zaten çoğunluğu evde oynuyor. Ya da yarısı işte. evde oynuyorum Evet. diyor. %15'lik gibi bir kısım ikinci olarak tuvalette oynadığını söylüyor. Arkadaşlar bu bir gerçek, oynanıyor. Yani tuvalette oynuyoruz. Üçüncü olarak da tabii ulaşım araçları. Hani bunu Yemek anlayabiliyorum ama yaparken kadınlar çok oynuyor diye bir Belki data vardı. pişerken- ya ocakta şimdi Evet. yemeğim varken benim bazen yapıyor. Şimdi Evet. şey gibi oldu. Ev kadını gibi oldu ama yani o bir şey pişirirken ve beklerken de telefonda vakit geçiriyorsun ve bu vaktin çoğunluğunu oyun oynayarak ben geçiriyorum şahsen. Şimdi Melisa toplu taşıma deyince aklıma şey geldi. Biz Melisa ile bir Rusya'ya gitmiştik. Rusya seyahatimiz vardı iş için. Metroya bindim Moskova'da. Ve gerçekten bir fotoğraf çekip Rusya grubuna atmıştım. Evet Belki ya, hatırlarsın. hatırlıyorum. İşte 10 kişiden 9'u mobil oyun oynuyor. Ve gerçekten 10 kişiden 9'u o an metroda mobil oyun Evet. oynuyordu. Ki Ve bu böyle gerçek ekranları falan yani. da gözüküyordu. Belki bir Yani. fotoğrafı koyarız şimdi. Belki Bahsederken şöyle olabilir. köşeye koyarız. GDPR'a gider belki. Olabilir. Doğru girebilir aynı. İşte ne kadar Onun GDPR. dışında da Alptuğ'un dediği gibi işte daha çok kullanıcılar prime time dediğimiz, yani işte 8 ile 11 arası daha çok oyun oynuyorlar ki bu da yani evlerinde oynadığını gösteriyor çoğunlukla, ama ya bunu da söylemek zorundayım, hani televizyon reklamcılığının da en pahalı olduğu o saat diliminde kullanıcılar oyun oynuyorlar. Aslında bu da zaten hani second screen sorularına Evet. getiriyor. Belki burada değinebiliriz yani. Hani eskiden baktığımızda ilk ekran hep televizyondu. İkinci ekran elimizdeki cihazlardı. Ama şu an baktığımızda hani ya size de soruyorum, yani hangi televizyondaki hangi içerik, hangi program ya da hangi dizi elimizdeki cihazlardan daha çok dikkatimizi çekebilir? Yani bu biraz zor gibi artık. Evet, ben de mesela evde
önümde bir dizi açıksa genelde dinlemeyi tercih ediyorum onu izlemektense. Gözüm hep Aynen öyle. Dolayısıyla artık akıllı telefonda. ilk ekran televizyon değil kesinlikle. Yani hep yatarken ya da kalktığımızda da ilk gördüğümüz ekran telefonlarımız olduğu için onunla yatıp onunla kalkıyoruz. Dolayısıyla Yani o da- mantıkla düşündüğünde de aslında hani bir televizyon var, bir telefon var ve sen mobil oyun oynuyorsun. Şimdi attention'ın, senin dikkatin hangisinde? Yani çok Ya tabii ki mantıklı oyunda. olarak Aynen. oyunda hani, çünkü bakmadan oynayamazsın ama televizyona bakmadan arkada ses olsun diye. Ya genelde aynen ben öyle öyle. yapıyorum. Ben de Açan öyle, bir ben kitle de de öyle var. yapıyorum. Senin zaten ekranında dikkatin. Yani o yüzden hiç Evet. şüphe etmeye bile gerek yok. çok burada yakın second takip ettiğim screen bir dizi olduğunu. değilse özellikle Hı hı. vesaire. Peki Altu ya da Melisa hanginiz daha cevap vermek isterse buna? Hangimiz daha bilgiliyse. hakimseniz önce mevzuna. olan kazansın. Ladies Evet. first. Şunu merak ediyorum. Bir ortalama sen dedin ya da sen mi dedin? Bir, Daha demedik abi. Evet. Devam edelim. yani bir oyun olması yeterli mobile gamer denmesi için telefonda gibi bir şey hatırlıyorum. Belki ben dışarıda duymuşumdur. Önemli değil. Bu genel olarak mobil oyuncu olarak nitelendirdiğimiz insanların ortalama kaç tane oyunu oluyor telefonlarında ve en çok tercih edilen oyun tipi, atıyorum vurdulu kırdılı oyunlar mı, hyper casual'lar mı, daha böyle uzun hikayeli oyunlar mı, bulmaca mı, nedir yani şey? Yani araştırmalarda sorduktan sonra şöyle cevaplar aldık. Neredeyse cevaplayan grubun yarısı 1 ile 3 arasında oyun olduğunu söylüyor telefonunda. %30'luk bir kısımda 4 ile 6 arasında diyor. Ya ben %30'luk kısımdayım. Sizi bilemiyorum ama Ben 4 ile 6'dayım. o zaman sen de Aynen. %30'luk kısımdasın. Ama şöyle de bir istatistik var yani beni çok şaşırtan. %3'lük bir kısım da 30'dan daha fazla oyun olduğunu söylüyor telefonunda. Yani 30. Çok ciddi bir rakam. Fotoğrafa falan yer kalmamış Hani- Yok yani. abi, full oyun Tamam. basmış adam. Ya zaten. oyun telefonu gibi bir şey herhalde, onu anlayamadım ama genel olarak yani ortalama yani 3-5 arası oyun olduğunu söyleyebiliriz. En çok tercih edilen kategori de aldığımız cevaplara göre strateji oyunları. Onu takip eden işte aksiyon, puzzle'lar, işte kart oyunları, spor oyunları gibi. Simülasyonlar da. Simülasyonlar da evet Önemli bir ölçüsü popüler. Bu kategorileri de söyleyebiliriz. Bir de şimdi mobil oyun deyince aslında yani oldukça bilgisayarların bile eskiden kaldırmadığı oyunlar. Benim mesela Şu anda eskiden telefonlarda oynadığım var. bilgisayarda kasarak oynadığım Kesinlikle. bilgisayarın kastığı bir oyun şu anda telefonumda yağ gibi akıyor. Grafikleri bile düzeltmişler üstüne üstlük. İşte yani oradaki sebep de şu aslında, artık yani günümüzde hepimiz çok hızlı bazı şeylere ulaşmak istediğimiz için ve hayatımızda yani yoğun akışta hızlı yaşadığımız için tabii ki bilgisayar oyunları artık mobilde kısa kısa session'larla kullanıcılarına bu oyun deneyimini sunmak zorunda kaldı. Yani artık günümüzde kullanıcı ne istiyorsa ona uygun bir şekilde yani reklamı sunmak veya oyunu sunmak önemli kullanıcıyı yakalamak için. Yani haklısın yani. Peki arkadaşlar, insanlar oyunlarda tıkandığı zaman ya da bir ekstra bir yarar sağlamak için illa bir para ödemek zorunda mı? Hani illa bir kredi kartı tanımlansın vesaire, bir para ödenmek zorunda mı bu oyunlarda? Değil tabii ki. Hatta bu bizim de çok merak ettiğimiz ve sonuçlarını merak ettiğimiz bir Aynen konuydu öyle. aslında. Hani insanlar neyi tercih ediyor genel olarak? Hani para ödemeyi mi yoksa devam etmeyi mi? Oyunda yani başka bir seçenek. Para ödemeyi aramayı. tercih etseler garip olurdu zaten. Yani Evet, kimse para oluyor. ödemek istemiyor. Bu bir gerçek yani. Onu kabul edelim. Hani belki araştırmaya bile gerek yoktu bunu ama neyse, evet, Biz alalım onu da sonuçları. yaptık. Onu da araştırdık. Yani kullanıcıların eğilimi ne bu konuda? Gerçekten para harcamak istiyorlar mı? Ve şunu gördük aslında, %87'lik bir oranda kullanıcılar application'larda para ödemek istemiyor. Bu çok normal. Yani biz de bunu tahmin ediyorduk. Hani mantıklı düşünce de çok normal. Aynen. Böyle düşünebilirsiniz. Ve datada da bunu görmüş olduk. Şimdi ama ne yapıyor kullanıcılar? Application'lar onlara bir yol sunuyor. Yani ya diyor para ödeyeceksin, ekstra can alacaksın, para kazanacaksın, oyunun tarzına göre bu değişebilir, benzin alacaksın gibi bunları çeşitlendirebiliriz. Ya da reklam izleyeceksin ve reklam izledikten sonra parayla alabileceğin şeyleri reklam izleyerek elde edebileceksin. Aynen. Şimdi biz de bu formatı user initiated format diyoruz. Yani kullanıcının kendi başlattığı video formatları. Hatta bu reklam formatlarının kullanıcılar tarafından nasıl algılandığı, yani negatif mi pozitif mi algılandığına dair farklı bir araştırma vardı. Bu user initiated, yani kullanıcıların kendi başlattığı reklam modelleri diğer modellere göre çok daha tercih ediliyor. Hemen hemen %70 bir oranla.
Şimdi burada kullanıcılar tabii neden bunu tercih ediyor? Çünkü kendi istediği zaman reklama görüyor ve burada biraz win-win durumu var, yani kazan kazan durumu var. Kullanıcı bunun izlemesinin karşılığında oyunda da kendi bir şeyler alıyor. Yani bu sebepten dolayı da bu format çok daha tercih edilebilir bir format Kesinlikle. oluyor. Bu hatta şeye bile sebebiyet verebilir. Hani marka beni destekledi. Pozitif bir marka Algısı. aspekti, Aynen evet, öyle. algısı Zaten ona da yaratabilir sebebiyet yani. veriyor. Benim hoşuma Aynen giderdi. öyle. Ya Aynen muhtemelen siz de şeyi tecrübe etmişsinizdir. Hani geçebileceğin bir reklam varsa, mesela 5 saniyelik bir süresi var, daha sonra geçebiliyorsun bu reklamı. Bu reklam formatında muhtemelen sadece o saniyeye bakıyorsun. 5 Evet, saniye. ve kapatmayı Reklama bakmıyorsun bekliyorsun. yani. Aynen. Daha sonra 5 saniyeden sonra milisaniye Reklam atla butonuna bakıyor. Aynen. öyle. geçiyorsun. Evet, Ama doğru. bu user initiated formatta karşılığında bir şey aldığın için oyundan reklamın hepsini zaten izlemen gerekiyor. Ve geçmiyorsun. Reklamın hepsini izledikten sonra istiyorsan engage oluyorsun. Etkileşime geçiyorsun markayla. Seninle ilgili bir reklamsa. Evet, bir de reklam izleyeceğini bildiğin için sinir bozucu olmuyordur. Hani Hiç, bir evet. şeyin bir experience'ın yarıda kalmıyor yani. Yani hiç beklenmedik bir anda değil, Evet. sen istediğin zaman karşına Güzel. çıkıyor. O yüzden yani o özet olarak kullanıcıların tutumu da gayet Pozitif, olumlu. Çok olumlu. Ve para ödemek yerine bu reklamları izlemeyi tercih ediyor. Çok büyük bir çoğunluk. Peki Melisa, son sorum da sana gelsin. Genel olarak gazetelerde de okuduğumuz, yani internette de okuduğumuz pek çok brand safety problemi oluyor. Markanın istenmeyen bir içerikle Kesinlikle. bir araya gelmesi vesaire gibi problemler oluyor. Mobil oyunda böyle bir tehlike var mı? Mobil oyun envanterlerinde böyle bir tehlike var mı? Marka güvenilirliği ne durumda? Güvenilir bir şey mi? Ben bir marka olarak gönül rahatlığıyla reklam verebilir miyim? Yani aslında bunu kullanıcılara sorduk. Mobil oyun yani dünyası hakkında ya da hani reklam dünyası hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce güvenilir midir diye %80'ne yakın kullanıcı mobil oyun reklamlarına ve mobil oyunlara güvendiğini söyledi. Aslında bu da bizi pek şaşırtmıyor çünkü baktığımızda tüm mobil oyunlar işte bütün bu App Store, iOS, Android regülasyonlarına, ondan sonra hani policy'lerine uyuyor. Dolayısıyla zaten tüm bu işlemlerden geçip tüm bu regülasyonlara uyduğu için reklam verenler tarafından da kullanıcılar tarafından da biz reklamlarımızın nerede çıktığını tam olarak bilip mobil oyun dünyasıyla alakalı da aslında aklımızda şüphe ya da endişe kalmamış oluyor diyebiliriz. Yani Zaten App Store, yani bir uygulama App Store'a girmeden önce zaten çok bütün fazla aşamadan geçiyor. evet, bütün Dolayısıyla onayları, denetimlerden geçiyordur diye düşünüyorum. App Aynen Store öyle. olsun, Google Play olsun vesaire. Aynen öyle. Zaten yani çok çoğunluğun da böyle bir algısı var ama bu algı da doğru bir algı. Çünkü gerçekten biz reklamları nerede gösterdiğimizi biliyoruz. Reklam veren biliyor, kullanıcı güveniyor. Dolayısıyla mobil oyun dünyası için yani güvenilir bir ortam olduğunu Bir söyleyebiliriz. sürprizle karşılaşmıyor. Aynen öyle. Ya da herhangi kullanıcının içerik ürettiği bir envanteri olmadığı için herhangi bir sürprizleri de olmuyor. Kesinlikle. Nerede yayın yapılacağını, nasıl bir content'in içinde yayın yapılacağını kesinlikle biliyor marka. Evet, yani ad fraud, işte bu spiderlar, botlar, reklamın yanlış kişiler tarafından hatta insan olmayan kişiler tarafından impression sayılması, gösterim sayılmasından bile bence daha önemli bir Aynen olay öyle. brand safety. Çünkü bir tanesinde tamam para kaybediyorsun. Brand safety'de markanın imajı Çok bitiriliyor. trajik örnekler var. Evet, Dolayısıyla yani hiçbir reklam veren ya da hiçbir marka istemez böyle bir kötü tecrübeyi yaşamak. O yüzden brand safety çok önemli. Yani bizim için de çok önemli. Evet. Evet. Çok güzel bir araştırma olmuş. Ellerinize sağlık. Teşekkür ederiz. Sevgili marketing ekibi ve endüstri Çok teşekkür menajerlerimizden ederiz. Alptu. Evet arkadaşlar, çok teşekkür ederiz bize vakit ayırdığınız için. Umarım gerçekten faydalı bulmuşsunuzdur içeriğimizi. Kanalımıza da lütfen abone olun. Her hafta size faydalı olacak dijital endüstride içerikler paylaşmaya gayret ediyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Ayrıca ufak bir ekleme de yapalım. Spotify ve iTunes'ta da podcast kanallarımız var. Onları da takip ederseniz çok mutlu oluruz. Çok teşekkürler bizi izlediğiniz için. Görüşmek üzere Görüşmek haftaya. üzere. Evet arkadaşlar başlıyoruz. So why should an Instagram account?